hep iyi insanlara denk geliyoruz, iyi insanlarla tanışıyoruz. Muhammed de onlardan bir tanesi. En güneyinden en kuzeyine geldik, Akdeniz kıyısına. We are in the main road. 2 minutes, okay. I am waiting. 600 yıllık tarih. Gariban Mısırlılar ateş etmişler buradan, denizden, Akdeniz'den. Adam Roma aşığı. Şimdi girelim kütüphaneye, her yer öğrenci dolu. Başladı mı? Yes, rüzgarlı bir Alexandria akşamından herkese merhaba. Bu bölümde Kahire'den ayrılıp Mısır gezisindeki son durağımız olan İskenderiye'ye gidiyoruz. GoBus firmasıyla yaptığımız yolculuk yaklaşık 3 saat sürüyor. Bölüme geçmeden yolda tanıştığımız güzel insanlardan biri olan Muhammed ile sizleri tanıştırayım. Muhammed'le Giza'da tanıştık otobüse binmeden önce. Aynı otobüsteyiz. İskenderiye'ye gidiyordu. Bir arkadaşın yanına gidiyormuş bir haftalık. Böyle otobüste bir yerde durduk şimdi. Bir mola veriyoruz. Babası Suriyeli, annesi Mısırlı. 2 vatandaşlığı varmış. Gayet iyi İngilizce konuşuyor. Ürdün Amman'da da bir arkadaşı varmış. Ondan bahsetti. Ürdün'e gideceğimizi söyledik biz de. Onun numarasını verecek bize. Amman'da her yeri biliyor dedi arkadaşım. Orada üniversite okuyormuş herhalde. Sağ olsun bayağı yardımcı oluyor bize. Biraz Türkçe de biliyor. Türkiye'yi de bayağı seviyor. Yani yolda hep iyi insanlara denk geliyoruz. İyi insanlarla tanışıyoruz. Muhammed de onlardan bir tanesi. All guys wait to you to visit Egypt. You are welcome, guys. And one day I told Mert I want to visit Turkey, especially Istanbul. We all love you guys. We are in the main road. 2 minutes, okay. I am waiting. Telefonumdan ses gelmiyor ya. Taksi çağırdık. İsmet'e arada adam Arapça konuşuyor. Arapçan gelişti İsmet. Bayağı. Hayvan. Büyük İskender'in memleketi İskenderiye'den herkese selamlar. Mısır'ın en güneyinden en kuzeyine geldik, Akdeniz kıyısına. 3 saat falan sürdü Kahire'den gelmemiz herhalde buraya. Otobüste geldik, yerleştik. Deniz kenarı, Akdeniz'in dibinde hemen. Bayağı Avrupa'yı bir şehre benziyordu yani. Biraz taksiyle dolandık. Kahire kadar kirli değil, yoğun değil, kalabalık değil. Biraz taksiyle otogardan otele giderken taksi kullandık. Yani gayet ilk izlenimler gayet olumlu gözüküyor. Şimdi Kayıtbey Kalesi var burada. Hemen çantaları attık otele. Taksiye atladık, geldik buraya. Sahilin kenarında 15. yüzyılda kurulmuş bir kale. Karakol niyetine kurulmuştur diye tahmin ediyorum muhtemelen. Burayı gezeceğiz. Buradan da yetişebilirsek İskenderiye Kütüphanesi'ne. Bakalım. Umarım kaleye girebiliriz. Umarım kaleye girebiliriz. Giriliyor mu bilmiyorum. Gelirken bakmadım. Ama giriliyordur herhalde. Giriliyordur ya. Açık gözüküyor akşam 8'e 9'a kadar. Yani bu lokasyonlar hep erken kapandığı için Mısır'da koştur koştur gitmek zorunda kalıyoruz her yere. Aynen. Bir orada, bir orada, bir orada. Hep 4'te 5'te kapatıyorlar. Bilet almak. Bilet ofislerini daha da erken kapatıyorlar yani. Mekan 5'te kapanıyor, bilet ofisleri 4'te kapanıyor. O yüzden koştur koştur gidiyoruz. Kısıtlı günümüz olacak İskenderiye'de. Bir gece ayırdık buraya. 8. gündeyiz Mısır'da. Artık Mısır bitiyor. En son İskenderiye'ye geldik. Şimdi bugün kaleyle kütüphaneyi ziyaret etmeye çalışacağız. Yetiştirebilirsek. Yarın da Roma döneminden kalan, İsmet'in çok sevdiği Roma döneminden kalan yerleri ziyaret edeceğiz. Mezarlara gideceğiz. Amfiteyatro ve mezarlar var. Onları ziyaret etmeye çalışacağız. İskenderiye şehri M.Ö. 330'lu yıllarda Büyük İskender tarafından Mısır fethediliyor. Ve buraya yeni bir şehir kuruluyor. Daha öncesinde bir balıkçı kasabasıymış burası. Büyük İskender'in burayı fethinden sonra bir 10-15 yıl içerisinde ölüyor zaten. Ondan sonra onun çocukluk arkadaşı Ptolemaios muydu? Aynı zamanda bir kurmayı, yani çocuk... Çok kurmayı var o dönemde. 7 tane böyle kurmayı var galiba. Bunlar bir araya geliyorlar. İskender öldükten sonra toprakları ne yapacağız, nasıl paylaşacağız diye.
İskender'in bir kadından çocuğu var. Çocuk doğuracak. Bekleniyor. Eğer erkek olursa onun varis olarak yetiştirilmesi gerekecek. Ona karar veriyorlar. Aralarından birini seçiyorlar. Lider gibi bir şey seçiyorlar. O çocuğa bakacak, kadına bakacak. İşte doğduğunda belli bir yaşa geldiğinde tahtı ona devredecek diye. Ptolemaios bunu kabul etmiyor. Mısır tarafına geliyor. İskender'in naaşı memleketine, Makedonya'ya geri gönderilirken naaşını çalıyor. Bir şekilde entrikalarla falan buraya getirtiyor, savaş başlatıyor. Sonra o savaşı kazanıyor. Aynen, çocukluk arkadaşı. Çünkü o karşı çıkıyor hani şeyin seçilmesine falan. Varisin devam etmesini istemiyor yani. O dönem Mısır'da da ayaklanmalar çıkıyor yani. İskender öldükten sonra bayağı ciddi ayaklanmalar çıkıyor. Ptolemaios bir şekilde bastırıyor bu ayaklanmaları ve burada Ptolemaios krallığını kuruyor. Bu krallıkta 300 yıl kadar falan ayakta kalıyor. Krallığın sonu zaten Kleopatra, bildiğimiz klasik hikaye. Kleopatra da bu krallıktan geliyor. Milattan önce 30'lu veya 50'li yıllarda Kleopatra'nın ölümüyle artık Antik Mısır dönemi sona eriyor. Ptolemaios krallığı biraz daha Roma Makedon tarafından da esintiler var. Yani Helenistik dönem şehri olarak geçiyor burası. Biraz daha Grek tarzı, Yunan tarzı bir şehir diğer kısımlara göre. Daha Roma'ya andıran bir kısım. Kleopatra'nın ölümüyle de zaten milattan önce 30'lu 50'li yıllarda Antik Mısır tamamıyla tarihe gömülüyor. Roma'nın hükmü başlıyor. Evet, 600 yıllara kadar Roma'nın hükmü burada. En parlak döneminde sürüyor. O zaman yaşıyor. Roma İmparatorluğu'nun en zengin bölgelerinden birisi Mısır. Evet. Roma dönemi. Yani tarım noktasında bayağı ciddi verimlilik var burada. Tarımdan dolayı bayağı ciddi zenginlik var burada. Aynı zamanda altın madenleri de var. Bu güney tarafın, Azman taraflarında. Dediğim gibi Kleopatra'nın ölümüyle de krallık son buluyor. Şimdi kaleyi bir ziyaret edeceğiz. Restore ediyorlar herhalde. Evet. Evet, içeriye girdik. Kale karşıladı bizi. Haritaya bir bakalım ya. Bakalım haritaya. Muhtemelen arka tarafında deniz manzarası falan da var diye tahmin ediyorum. İçeride restorasyon çalışmaları yapıyorlar. Yani restorasyon da denemez mi? Sağ sol toparlama işleri yapıyorlar, bakın inşaat işleri. Harita. Güzelmiş değil mi? Kaçar yok, ben aşağıdan gidebileceğimiz bir yol. Kaçarı yok herhalde. Çıkıyoruz. Merdivenler alakalı şöyle bir sıkıntı var. Piramit, kırmızı piramitte değil mi İsmet? Kırmızı piramite girdik. Girdiğimiz günden beri yürüyemiyoruz İsmet'le. Yani ilk fitness'a, spora başladığında bir etkisi olur ya bacaklarda, yürüyemezsin. Piramite girdiğimiz günden beri perişan durumdayız. Çok zor merdiveni inip çıkıyoruz. Ne? 600 yıllık tarih. Nasıl yapıyordu Fil Adası'ndakiler? Bir hareket bu. Önden mi yaslanmışlar? Her türlü önden işte okçu mekan kanka. Oturup ok atıyorlar. Ok atıyorlar. Akşama kadar ok atıyorlar ha. Sağa sola. Neredeyiz diye anlamaya çalışıyorum. Anlayamadım. Olmadı mı? Olmadı, yok. Yemedim. Yemediyse gidelim abi. Burası bir yer herhalde. Burası herhalde aynen. Kral mı çalışıyormuşlar? Yok, o kadar değil. Çalıştığı yer o kadar iş olmaz. Oklarla O kadar. Güvenlik yok burada aynen. Askerler çay içiyormuş burada. Penguen İsmet. Piramitlerden sonra böyle oluyorsun. Ne derken büyük piramitler
Nerededik abi küçük olanlar? Vallahi hepsi böyle mi bilmiyoruz da biz bir tanesine girdik perişan olduk yani kırmızı Büyük piramit. olan da David şey demişti, biraz eğilip gidiyorsun demişti. Ha. Ayakta gidebildiğim bir şey. Ötekinde merdiven eğilip çıkıyorsun yani o birazcık zor, sıkıntılı. Baya- Eskileri birazcık küçük yapmışlar, dar yapmışlar. Buradan da işte Sea People'lar ateş ediyorlar. Sea people'lar. Evet. Egeliler. Egeliler. Senin sevdiğin Egeliler, Yunanlar. Evet, bize geliyor. Yıllarca gariban Mısırlılar ateş etmişler buradan. Denizden. Akdeniz'den. Hello. Ben yalnızken turist olduğumu anlıyorlar bence. Evet, benden çok uzaklaşma. Güzel. İçerisi gayet güzel. Manzara süper, değil mi? Yes. Tatlı. Kale güzel tavsiye. Kale güzel, aynı tavsiye ediyor. İsmet kaç veriyor buraya? 5 üstünden? 500 üzerinden 4. 4. 4.2. 4.2. Okey. İsmet 4.2 verdiyse iyi. Ben 4.5 veririm. O derece diyorsun. O derece. Manzara falan çok Yani iyi. hayalindeki kaleye benzemiyor. Kale alışverişi yapıyoruz TLC'de. Evet, şimdi kaleden çıktık. Yarım saatte falan gezdik herhalde. İçeri manzara falan gayet iyiydi. Saat 3.30'a geliyor. Kütüphane 5'te kapanıyormuş. Yani internette Google'da saat 9'da kapanıyor diye gösteriyor. Google'daki saatlere çok güvenmemek lazım. Yani hiçbirisi hemen hemen doğru şeyi göstermiyordu. 5'te 6'da kapanıyor dedikleri yerler 4'te kapanıyor. Şimdi buradan direkt kütüphaneye geçeceğiz bir taksi bulup. Burada niyeyse arıyor şoförler. Kahire'de diğer şehirlerin hiçbirisini aramıyorlar. Direkt konuma geliyorlar. Burada ısrarla arıyor. I saw you. Yeah. Ha, geliyor. Şimdi çözdüm bu işi. Direkt. Hadi git. Evet. Bana da Arapça konuşmazsın ya. Sana da Arapça mı konuştu? Yol mu soruyor? Ya da farklı bir dilde konuşsa ama Arapça. İskenderiye Kütüphanesi'ne geldik şimdi. İskenderiye Kütüphanesi Ptolemaios muydu? Ptolemaios İmparatorluğu döneminde yaptırılmış. Yani bu orijinali değil burada. Orijinali yıkılmış tabi zamanında. Zamanında çok büyük bir kütüphaneymiş. Zamanın en büyüklerinden bir tanesiymiş yani kale harflerinden. Aynı zamanda böyle bir bilim merkezi gibi bir hale de dönüşmüş. İskenderiye çok ciddi bilim insanı çekmiş buraya zamanında. Filozofları, bilim insanlarını. Büyük İskender getirmiş. Yani Büyük İskender hepsini toplatmış, getirtmiş. Burayı böyle bir bilim merkezi haline getirmiş zamanında. Bu bilim insanlarından da bildiğim kadarıyla Öklit, Arşimet falan da yine buralara gelmişler, buralarda yaşamışlar. Bazı teorilerini de buralarda yazmışlar bildiğim kadarıyla. Orijinal kütüphane Roma döneminde yakılıyor. Roma'nın buraya istilati dönemde yakılıp yıkılmış. Ortada hiçbir şey kalmamış. Burada üniversite de var hemen arkasında bildiğim kadarıyla. Onun yerine modern İskenderiye Kütüphanesi'ni inşa etmişler. Her yer genç dolu. Üniversite genci dolu değil mi İsmet? Evet. Üniversite hemen arkasında. görmek güzel. Gençleri görmek güzel. İnsanın içini açıyor yani. Safe olduğunu hissediyor insan. Tamam. Değil mi? Safe. Özlemişim ya, modern bina görmeyi özlemişim. Modern binalara İsmet hasret kaldı ya. Gerçekten. Mısır'ın aşağılarında, güney taraflarında hep antik Mısır. Adam Roma aşığı. Yunan, Roma, Yo, antik- Batı aşığı. Antik
Mısır da çok güzel. Antik Mısır süperdi ya. Sonradan yaptıkları evler Evet. güzel değil. Yok, sonradan yaptıkları evler iğrenç gerçekten. 15-20 katlı iğrenç Ya bir de binalar. Sırasını atmışlar, bırakmışlar. Boya yok, moya yok. Vergi muhabbetini bitirmiyorlar galiba. Evet, öyle söylüyordu. O Luxor'daki bizim rehber binaları bilerek bitirmediklerini, bitirdikleri takdirde Her sene belli her ciddi sene vergi alıyorlar. ciddi vergi ödemeleri gerektiğini söylemişti. Ama Kahire'deki binalar ya işte sadece boyaları yok. Pis duruyordu dışarıdan ya. Evet evet. Tam anlayamadım. Halbuki çok güzel, dışları çok güzel. İçi, evet, içi gayet iyi restore edilmiş, yenilenmiş. Dışları iğrenç maalesef. Hadi şimdi girelim kütüphaneye. Her yer öğrenci dolu. İş dizaynı falan inanılmaz güzel duruyor. Şuraya bakar mısınız? Kütüphaneden çıktık. Kütüphaneye İsmet 100 üzerinden 90 verdi. Kütüphane bayağı iyiydi. Bayağı iyi. Bayağı iyiydi gerçekten Ya, içerisi yani. İçeride gezdim ama içeride gezerken de ben birazcık tedirgin oldum. Orada gençler falan çalışıyor yandan. evet. Böyle ayak sesleri falan. İçerisi bayağı iyiydi. Hemen şeyin yanında zaten, üniversitenin yanında her yer öğrenci dolu. Aynen. Turistler de giriyor içeriye. Duygulandım, bir de ağır geldi. Evet yani. Üniversite yıllarımız aklımıza geldi. Bayağı iyiydi içerisi. Bir saat yakın gezdik. Altında da bir antika müzesi gibi bir yer vardı. Bir de modern sanatlar müzesi gibi bir yerde yapmışlar. Antik bir müze var. Aynen, modern sanatlar. Evet. Bir sürü farklı şey var. Hoşuma da gitti, gayet güzeldi. Yani. Evet, gayet iyiydi yani. Orada bayağı 150, gezdik. 150 mi verdik oraya? 150, kütüphaneye girişe 150 verdik. Aşağıya müzeye de 100 verdik herhalde, aşağıdaki müzeye. İkisi de gayet iyiydi yani. Değdi derim ya. Gayet değdi yani. Kesinlikle İskenderiye'ye geldiyseniz kütüphaneyi kaçırmayın. Kütüphane gerçekten içerisi mükemmeldi. Çıktıktan sonra bir kahve içtik kütüphanenin önünde. Biraz dinlendik. Aha. Talih kuşu başıma kondu. İsmet'in şansından bana da biraz bulaştı. Yes. Kafama kuş pisledi otururken, kahve içerken. Biraz oturduk, çıkarken işte orada gençlerden birine sorduk yemek nerede yiyebilirim diye. İşte onun söylediği yere gidiyoruz. Biraz uzak buraya gerçi. Ama sahilden bir yürüyüş yaparız dedik. Bir saat falan gösteriyor yürüme. Sahilde de evet, şezlonglarda millet oturuyor kumsalda. Akdeniz kıyılarına böyle. Aynen. Manzaraya karşı çökmüş millet. Bizim baktığımız tarafın tersine. Aynen öyle. Trafik burada da hiç durmuyor yani. Evet. Hiçbir yerde durmadığı gibi burada da hiç durmuyor. Acayip yoğun. Büyük caddelerde hiç ışık falan yok yani. Evet. Şu deniz kenarında falan. İçerilerde var yine de, meydanların olduğu yerlerde. Evet. O diğer böyle boyunca uzanan caddelerde ışık falan yok kesinlikle. Yaya yol da yok galiba. Ben göremedim yani. Yolu bir tek şu an yürüdüğümüz yer var herhalde. Aynen. Ama en azından burada motorların aynası var ve akşam olunca ışıklarını açıyor arabalar. Motorlarla Farlarını alakalı açıyorlar. garip bir şey de fark ettik. Özellikle Luxor'da, Azman'da motorların hiçbirinde ayna yok. Adamlar ayna kullanmıyorlar. Yok, gerek Burada de yok bence yani. gerek de yok herhalde. Sürekli kornayla anlaşıyorlar zaten. Burası öyle değil ama yani ülkenin güneyinden kuzeyine çıktıkça biraz daha bazı şeyler değişiyor. İnsanların ten rengi değişiyor, açılmaya başlıyor. Daha alıştığımız manzaraları görüyoruz. Ten renginin açılmasıyla birlikte daha alıştığımız manzaralar da bizi karşılıyor burada. Ama burası da çok kalabalık bir şehir yine. Mısır'ın en büyük 3. şehriymiş. Afrika kıtasının en büyük 7. şehriymiş. Öyle yazıyordu internette. Yani havası çok farklı buradan. Yani Luxor'la Azman'a kıyasla çok farklı bir yerdeymiş gibi yani. Evet. Bir deniz turizmi Atmosfer herkesi çok gibi. farklı. Evet, atmosfer çok farklı kesinlikle. Daha böyle Roman esintileri değişiyor. Roma İmparatorluğu'ndan kalma
Mimari olsun farklı keza. Evet. Yani böyle hem Osmanlı hem Roma hem biraz Mısır. Güzel bence. Alexandria'yı sevdim yani. İskenderiye'yi pas geçmeyin deriz yani, gayet güzel.